Karl Marx'ın o meşhur dev eseri Kapital'i hiç merak ettiniz mi? Bugün işte o kalın kitabın belki de en temel sırlarından birini, göreli artık değer teorisini birlikte deşifre edeceğiz. Yani kapitalizmin kar motorunun tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için bu kavram gerçekten de kritik. Hazırsanız bu ilk bakışta karmaşık görünen ama aslında müthiş bir mantığa dayanan mekanizmayı adım adım çözelim. Yol haritamızda oldukça net. İlk olarak kârın o gizemli kaynağı olan artık değer neymiş ona bakacağız. Sonrasında kârı arttırmanın iki farklı yolunu, yani diyelim ki kaba kuvvet yöntemini ve daha zekice olan yöntemi karşılaştıracağız. Üretkenliğin bu denklemdeki sihirli rolünü anladıktan sonra Marx'ın tarihsel örneklerine, el birliği ve manifakture dalacağız ve en sonunda madalyonun öbür yüzüne bakıp tüm bu sürecin insani bedelini konuşarak tamamlayacağız. Her şey ama her şey şu temel soruyla başlıyor. Kârın kaynağı ne? Para nereden geliyor? Marx bu sorunun cevabını kapitalist üretim sürecinin tam kalbinde, yani işçinin emeğinde buluyor. Gelin şimdi bu sır perdesini aralayalım. Ve işte kilit tanımımız bu. Artık değer. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Bir işçinin maaşını hak etmek için çalıştığı sürenin üzerine karşılığını almadan çalıştığı zamandır bu. Mesela bir işçi günlük ücretine denk gelen değeri 4 saatte üretiyor diyelim. Ama fabrikada 8 saat kalıyor. İşte o aradaki fazladan 4 saat var ya, işte o patronun kârı. Yani Marx'ın deyimiyle artık değerdir. Bu slide aslında kavramı mükemmel özetliyor. İş gününü bir cetvel gibi hayal edin. Cetvelin ilk kısmı gerekli emek zamanı. Bu, işçinin kendi maaşına eşdeğer değeri ürettiği bölüm. Geriye kalan kısımsa artık emek zamanı. Bu da tamamen doğrudan kapitalistin kârını oluşturan bölüm. İşte bütün mücadele, bütün o rekabet bu ikinci bölümü, o kâr bölümünü bir şekilde uzatmak üzerine kurulu. Peki, bir kapitalist o kâr alanını nasıl büyütebilir? Yani kârını nasıl arttırır? Marx'a göre bunun iki ana stratejisi var. Biri oldukça bariz, diğeri ise çok daha kurnazca, çok daha sofistike. Gelin şimdi bu iki yola bir bakalım. İlk yöntem, mutlak artık değer, en basit olanı. İş gününü uzatırsın. 8 saat yerine 10 saat, 12 saat, hatta 14 saat çalıştırırsın. Ama tabii bunun fiziksel ve yasal sınırları var. Bizim bu analizde asıl odaklanacağımız şey ise çok daha incelikli olan ikinci yöntem. Göreli artık değer. Bakın burada iş gününün uzunluğu aynı kalıyor. Diyelim ki yine 8 saat. Ama sihirli bir dokunuşla işçinin kendi maaşını çıkardığı o ilk bölüm var ya, işte o kısaltılıyor. O kısalınca ne oluyor? Kâra kalan ikinci bölüm otomatik olarak büyüyor. Peki ama nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir? Gerekli emek zamanını kısaltmak. Evet, kulağa biraz soyut geliyor farkındayım ama aslında bu tamamen ve doğrudan üretkenlikteki artışlarla ilgili bir durum. Şimdi gelin bu mekanizmanın nasıl işlediğini adım adım, tane tane görelim. İşte o sihirli dokunuşun sırrı bu zincirleme reaksiyonda gizli. Her şey üretkenliğin artmasıyla başlıyor. Diyelim ki yeni bir makine geldi ya da daha iyi bir üretim organizasyonu kuruldu. Artık aynı sürede daha fazla mal üretiliyor. Bu ne demek? Mallar ucuzlar. Peki bu ucuzlayan mallar, işçilerin her gün aldığı ekmek, giydiği ayakkabı gibi temel ihtiyaçlarsa ne olur? O zaman işçinin de geçinmesi ucuzlar, yani yaşam maliyeti düşer. Sonuç, işçi artık maaşına denk gelen değeri 4 saatte değil de belki 3 saatte üretir hale gelir. İşte gerekli emek zamanı böylece kısalır ve kâra kalan artık emek zamanı sessiz sedasız büyümüş olur. Ama bakın, burası çok kritik bir nokta. Mesela lüks otomobil üretiminin inanılmaz verimli hale gelmesi, genel kâr oranlarını pek de etkilemez. Neden? Çünkü işçiler geçinmek için lüks otomobil almıyor. Ama ekmek fırınlarında, tekstil fabrikalarında ya da bu fabrikalara makine üreten yerlerde verimlilik artarsa, işte o zaman işçinin aylık masrafı düşer. Bu da doğrudan o maaş için gereken süreyi, yani gerekli emek zamanını kısaltır. Peki, kapitalistleri sürekli daha verimli, daha üretken olmaya iten şeyin ne? Tek bir kelime, rekabet. Yeni bir makineyi fabrikasına ilk kuran kişi bir süreliğine adeta piyangoyu vurur. Çünkü maliyetleri düşmüştür ama ürününü hala eski, yüksek fiyattan satarak bir ekstra kar elde eder. Ama tabii bu sır sonsuza dek sürmez. Diğer rakipleri de o makineyi alır. En sonunda herkes aynı verimlilik seviyesine gelir, o ekstra kar da ortadan kalkar. Peki geriye ne kalır?
Bütün bir sektörde ucuzlamış ürünler ve genel olarak düşmüş bir yaşam maliyeti. Yani sistem tek tek kapitalistlerin rekabeti sayesinde farkında bile olmadan kendi genel kar oranını yükseltmiş olur. Tamam, bu anlattıklarımız biraz teorik kaldı değil mi? Marx da öyle düşünmüş olacak ki bu teorinin tarihte nasıl ete kemiğe büründüğünü de uzun uzun inceliyor. Üretkenliği arttırmanın bu ilk iki dev adımı olarak karşımıza el birliği ve manifaktür çıkıyor. Her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Basit el birliği. Aslında olay çok basit görünüyor. Bir sürü işçiyi aynı çatı altında, aynı patron için çalıştırıyorsun. İlk bakışta sanki tek fark sayıymış gibi duruyor ama Marx diyor ki, durun bir dakika. 10 işçinin tek tek ayrı ayrı çalışmasıyla 10 işçinin organize bir şekilde birlikte çalışması arasında dağlar kadar fark vardır. Bu basit sayısal artış üretimin doğasını kökünden değiştirir. Hani o meşhur söz vardır ya, birlikten kuvvet doğar diye. Marx bunu harika bir örnekle açıklıyor. 10 tane atlı askerin tek tek dağınık saldırmasıyla 10 kişilik bir süvari birliğinin organize bir şekilde saldırması asla aynı etkiyi yaratmaz. İşte el birliği de bu. İnsanlar bir araya gelince bireysel güçlerinin aritmetik toplamından çok daha büyük bir kolektif güç, yeni bir sosyal üretici güç ortaya çıkıyor. Tabii aynı zamanda aynı binayı, aynı aletleri paylaştıkları için masraflar düşüyor ve Mısır piramitleri gibi tek bir insanın hayal bile edemeyeceği devasa işler mümkün hale geliyor. El birliğinden bir sonraki adıma, yani manifaktüreye geçiyoruz. Buradaki sihirli kelime ise iş bölümü. Artık olay 100 kişinin birlikte aynı şeyi yapması değil, tam tersi. Tek bir ürün yapma sürecinin onlarca hatta yüzlerce küçük ve basit adıma bölünmesi ve her işçinin bu adımlardan sadece birini ama hayatı boyunca sadece ve sadece o tek bir adımı yapması. Marx'a göre bu sistemin doğuşunun da iki ana yolu var. Birincisi, bir at arabası yapmak için gereken tekerlek ustası, boyacı, döşemeci gibi farklı bağımsız zanaatkarları tek bir atölyede toplamak. İkincisi ve belki de daha devrimci olanı, Adam Smith'in o ünlü toplu iğne örneğinde olduğu gibi tek bir işi, mesela iğne yapımını onlarca mikro göreve bölmek. Biri teli çeker, öbürü keser, bir başkası ucunu sivriltir. Sonuç her iki yolda da aynı. Parçaları insan olan, tıkır tıkır işleyen dev bir üretim makinesi. Buraya kadar hep üretkenlikten, kârdan, verimlilikten, organizasyondan bahsettik. Hep madalyonun parlak yüzüne baktık. Ama Marx için bir de madalyonun öteki, daha karanlık bir yüzü var. Bütün bu sistemin insani bedeli. Bu yeni sistem sadece üretimi değil, işçinin kendisini ve tüm toplumu kökünden değiştirdi. Bu görsel, Marx'ın altını çizdiği en büyük çelişkilerden birini özetliyor aslında. Düşünün, fabrikanın kapısından dışarıya, yani topluma baktığınızda, herkesin birbirine rakip olduğu, plansız, kaotik bir anarşi görürsünüz. Ama fabrikanın kapısından içeri adım attığınız an, her hareketin, her saniyenin patronun mutlak otoritesiyle planlandığı despotik bir krallığa girmiş olursunuz. Peki, bu despotik iş bölümünün işçi için sonuçları ne oldu? Oldukça ağır. Eskiden bir sandalyeyi baştan sona kendi başına üreten zanaatkar gitti, yerine ömrü boyunca sadece o sandalyenin bir bacağını zımparalayan parça işçi geldi. Artık bütünsel bir yeteneği yok. Marx'ın o sarsıcı ifadesiyle o artık kısmi bir operasyonun ömür boyu organı haline gelmiştir. Bu durum sadece onun zihinsel potansiyelini köreltmekle kalmıyor, aynı zamanda onu fabrikaya tamamen mahkum ediyor. Çünkü tek başına o zımpara becerisiyle hiçbir şey üretemez. Marx'ın kendi sözleri bu eleştirinin ne kadar keskin olduğunu çok daha net gösteriyor. Diyor ki, manifaktür, bir yığın üretken içgüdüyü ve eğilimi baskı altında tutarak tek bir alandaki hünerini abartılı bir şekilde geliştirir ve işçiyi bir hilkat garibesine çevirir. Ve bu sistem aynı zamanda işçiler arasında yepyeni bir piramit, bir hiyerarşi yaratıyor. En tepede hala çok az sayıda özel bilgi gerektiren işleri yapan kalifiye ustalar var. Ama piramidin o devasa tabanını işler o kadar basitleştirilmiştir ki neredeyse herkesin yapabileceği görevleri yerine getiren vasıfsız işçiler oluşturuyor. Bu da genel olarak işçilik maliyetlerini tabii ki daha da aşağıya çekiyor çünkü vasıfsız emeği bulmak hem kolay hem de ucuz. O halde gelin bir toparlayalım. Ne öğrendik? Göreli artık değer, kârı artırmanın en zeki, en sofistike yolu. İş gününü uzatmak yerine üretkenliği artırarak işçinin kendi maaşı için çalıştığı süreyi kısaltmak. El birliği ve manifaktür de
Bu verimlilik devriminin tarihteki ilk büyük adımlarıydı. Ve Marx'a göre bu süreç bir yandan sermayeyi inanılmaz zenginleştirirken, öte yandan bedelini bireysel becerilerini ve bütünlüğünü kaybeden işçi ödemiştir. Ve bu analiz bizi tam da bir sonraki büyük devrimin, sanayi devriminin kapısına getirip bırakıyor. Eğer manifaktür insanı canlı bir makinenin parçası haline getirdiyse, peki ya atölyeye gerçek, cansız makineler girdiğinde ne olacak? İşte bu, Marx'ın analizinin bir sonraki perdesi ve belki de bizim bir sonraki analizimizin konusu.